Merhabalar arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine sizlere güzel bir çıt çıt tokam anlatımını yapacağım. Şöyle modelini ben size göstereyim. Böyle şapka modeli, çok tatlı, küçük bir fiyonk kullandım ben kenarında. E, Kullanışlı, gayet şık bir toka. Şöyle dikerek monte ettiğim bir toka oldu. Renklerini şöyle kısaca ben malzemelerini sizlere paylaşacağım. Şöyle 6 santimlik bir çıt çıt toka malzeme. İlk olarak tığım yine 4 numara 1,60 milim. İpleri Minena Copperlanta, siz farklı iplerle de yapabilirsiniz. Renk numarası da 6740 bu pembenin. Bir de beyaz yanına uyum sağladığını düşündüm. Nako pırlantanın beyaz rengini kullandım. Şimdi ilk önce şöyle tokamız burada kalsın. Şu şapka üst kısmıyla başlayalım. Örmeye başlayacağız. Hemen ipimin ucunu buradan alıyorum. İçerisinden. İster sihirli halka yapın, isterseniz zincir çekin. Ben bunda zincir çekerek başladım. Sıkı ortası sık iğne olduğu için tümüyle sihirli halkayı çekip özellikle de nako pırlantıda çekip orayı küçültmek biraz zorladı beni. O yüzden de zincir çekerek yaptım arkadaşlar. 5 zincir çekeceğim ilk etapta. Şöyle 2 3 4 5 zincir çektim. Hemen şöyle ilk zincir içerisine ister kaydırarak ister sık iğne şeklinde çıkarabilirsiniz. Bir zincir çekip ipi içerisinden şu kenarlarından gizleyerek içine 9 adet sık iğne yapıyorum. 2 3 4 5 6 7 8 9 adet. Bakın ortası gayet güzel bir şekilde kapandı. Hemen şu ilk bir zincir çekerek yaptığım sık iğneyi kaydırma tekniğiyle birleştirdim. Kaydırma tekniğiyle birleştirdim. Bir zincir çekip hemen dibine 2 adet sık iğne, yanındakine her sık iğne için ikişer tane batacağız artık. Burada arttırma yapacağız. 9 sık iğne ise 18 adet sık iğnemiz olacak. 18 veya 19 sık iğnemiz olacak ikinci sırada. Sıra sonuna kadar bu şekilde sık iğne çift batarak devam edelim. Şöyle son dibine de bir kez batıyorum ve burada yine birleştireceğiz. Kaydırma tekniğiyle birleştirdim. Bir zincir çekip yine dibine battım bir kez. Artık arttırmamız yok. Üçüncü sıradayız. Her sık iğneye bir sık iğne yaparak devam edelim. Bu şekilde arttırma yapmadan 3 sıra öreceğiz. Yani 2 sıra yaptık. İlk sırada 9 sık iğne, ikinci de çift battık. 18 19 fark etmiyor, bir fazla veya iki fazla arttırmamız olacak. İkişer tane batıyoruz. Üçüncü, dördüncü, beşinci sırayı da tek sık iğne batarak, hiç arttırma yapmıyoruz, eksiltme de yapmıyoruz. Her sık iğneye bir sık iğne batarak 3 sıra örüyoruz.
Üçüncü, dördüncü ve beşinci sıra. Ben bunu çıt çıt tok olduğu için arkadaşlar sayılarını bu şekilde yani büyüklüğünü bu şekilde ayarladım. Ama siz lastik toka üzerine yaparsanız bu sık iğne üçüncü sırayı da arttırarak daha büyük yapabilirsiniz. Üçüncü sırada artırma bir tek bir çift yaparak şu orta yuvarlağı arttırma kısmını 3 sıra yaparsanız ortası daha büyük olacaktır. Şapkanın üst kısmı lastik tokalarda bu çıt çıtlıya uygun yani büyüklükte bu şekilde sayılarını ayarladım. Şimdi dördüncü ve beşinci sırayı da arttırma yapmadan tek tek batarak sık iğne yapalım. Şu sonuna geldiğimizde arkadaşlar bu arttırma yapmayacağımız bu 3 sırada şu diplerine batmıyoruz yine. Aynı şu taban birleştirmelerde yaptığımız gibi. Yani birleştirme yaparken dibine batmıyorum. Başlarkenki bir zincire monte ediyorum, sabitliyorum. Yine başlarken bir zincir çekip dibine batıyorum. Başlarken bir zincir çekip diplerine batıyorum. Sonlarda şu diplerine batmadan sadece alttaki çift battığım sırada yaptığım bir tane dibine batarak bu şekilde üçüncü sırayı da yapalım. Evet, üçüncü sırayı artırma yapmadan üçüncü sıraya geldik. Yine dibine şu dibine batmadan başlarken bir zincir çektim, tepeye birleştirdim. Bu şekilde bir şapkamızın üst kısmını yapmış olduk. Bir zincir çekiyorum, dibine bir battım, yanındakine iki battım. Burada da şimdi arkadaşlar tekrardan göstereceğim orayı. Bir zincir çektim, başını alıyorum. Siz ikili trabzan da yapabilirsiniz burayı. Ben toka üstü olduğu için çıt çıt toka çok kaba olmasın diye çakma sık iğne ya da çakma trabzan dediğimiz şekilde ördüm. Şöyle dibine başını alıp bir, yanındakine iki batıyorum. Bir tek bir çift. Başını alıyorum. Buna bir battım. Yanındakine iki batıyorum. Başını aldım. Bir, yanındakine çift. Yani aynı yere iki tane çakma sık iğne yapıyorum. Başını aldım. Buraya bir, yanındakine çift. Burada artırıyoruz. Bir tek bir çift batarak kenar kısımlarını oluşturuyoruz şapkamızın. Sonuna kadar böyle devam edelim. Sonuncuya geldik. Hemen yine dibine batmadan başta bir zincir çektim, yere sabitledim. Hemen burada ipimin başını alıyorum. Bir zincir de çekebilirsiniz. Şu yanındakine dibine batmadan, dibine değil şu yanındakine yine bir, iki, ikili trabzan. Aynı yere 5 tane ikili trabzan. Çok uzun tutmuyorum ben. Hemen hiç zincir çekmeden bir tane atlıyoruz. Diğerine sık iğne ile birleştirdim. Yine direkt zincir çekmiyorum. Bir tane ipimin başına alıyorum. Bir tane arada bir tane bırakıp diğerine direkt ikili trabzan. 5 tane yine aynı zincir içerisine 4 5 yine bir bırakıp diğerine birleştirdim, başını alıyorum, bir bırakıp
Diğerine yine ikili trabzan yapıyorum. Sıra sonuna kadar bu şekilde devam edelim. Son pembe olan kısmında son sırayı yapıyoruz. Birleştirdim. Bu şekilde arkadaşlar sıra sonuna kadar devam edelim. Sıra sonuna geldim. Bu şekilde yine buradan bir kalıyor arada. Şurada tam dibinden sabitleyip arkaya ipimi atıyorum. 7 tane motifim oldu böyle. Şapkanın kenarlarında makasımızı da kesiyorum burada. İpimi arkada gizliyorum. Beyaz ipimi aldım hemen şapka elimdeyken şuradaki kaydırmasını şu 1 2 3 şu dipten tam üçüncünün yani ortadaki sırayı saymıyorum. 1 2 arttırma olan yerleri 1 2 3 arttırmadan yaptığım tam o üçüncü sıranın dibinden ipimi alta alıyorum. Bu sırayı da bu şekilde aralardan kaydırma yaparak çok sıkı tutmayın tığda. Sonuna kadar böyle yapalım. Sonuna geldim hemen. Buraya da birleştirip ipimi kesiyorum. Yukarı aldıktan sonra tekrar buradan aşağıya çekip gizleyelim. Buraya zaten fiyonk gelecek. O yüzden sıkıntı yok. Fiyonk tam buraya dikiyoruz. Şimdi tokamızın kenarlarını yapacağız. Şapkamızı tamamladık. En son fiyonkunu yapıp birlikte tokamızın üzerine dikeceğiz. Şimdi bu tığımı ben bırakıyorum. Daha önce de 2 numara 5 numara ya da tığ kullanmıştım. Bu uçlarına yani size tavsiyem bir tığ belirleyip şu tokaların kenarlarını ördüğünüz tığınız ayrı olsun. Çünkü benim böyle çok tığımı mahvettim. Şu demirlere vurduğu için buraları aşındı. Ve sonradan kesinlikle normal iple örgü ipiyle örgümü öremiyorum. O yüzden de sizin tığla yapacağım. Hemen bu tarafından başlıyorum. İlmeğimi buradan alacağım. Bir sık iğne daha yapacağım buraya. Şu ipimi arkaya alıp bir, iki, üç, dört, 5 zincir çekip şu karşıki tarafa geçiyoruz. Bu kenarları ben saymıyorum. Şöyle kapanacak şekilde tokanın alt kısmı sık iğne ile örüyorum. Komple şöyle, yani şöyle açık tutmuyorum. Şöyle birleştirip dolana kadar, alttaki tokanın görüntüsünü kapatana kadar sık iğne doluyorum. Siz sayabilirsiniz de. Burası yeter. Şu tepeye de geldiğim zaman
burayı birkaç kez doluyorum ki şurası kapansın. Tam tepe. Bu şekilde komple başladığımız yere kadar sık iğne yapalım. Buraya geldim, hemen başlarken yere sabitleyip bu zincir içerisine direkt ipimin başını alıyorum. Ya da ilk önce bir sık iğne yapıp sonra 4-5 tane de ikili trabzan öreceğim. Siz çakma sık iğne de yapabilirsiniz arkadaşlar. Üç, 4, 5. Bir tane de sık iğne yine buraya sabitledim. 1 2 3, şu pırpırlarını yapacağız. 4 zincir çekip hemen şu aradaki 2 ilmeğe kaydırma yöntemiyle sabitliyorum. Bir tane atlıyorum, diğerine sık iğne ile bağlıyorum. Yine 4 zincir çektim. Bir pırpır oluşturdum. Bu üstünü şu tığımla öreceğim, artık tokaya vurmayacağı için sıkıntı yok. Bir zincir atlayıp diğerine sık iğne ile kapattım. 1 2 3 4 zincir çektim. Yine şu belinden 2 ilmeğe kaydırma yaptım. Bir zincir atlayıp diğerine sık iğne ile kapattım. 1 2 3 4 zincir çekip bir pırpır oluşturacağım. Kaydırmayla sabitledim. Bir atlayıp diğerine bu şekilde bu sırayı da pırpır kenarlarını örerek sonuna kadar, şuraya kadar gelelim. Şu uca gelelim. Burada tek tek batacağım. Onu göstereceğim. Şuraya gelene kadar bir bırakıyoruz, arada ikincilere batıyoruz. Buraya gelene kadar arkadaşlar bir atladım. Şimdi şu tepedeki buralarda atlamadan bir yanındakine battım. Çünkü zaten 3-4 tane var. Çok tepeye geldiği için, açılım olduğu için de çok aralıklı olur diye buralarda kaydırma yaptım. Hemen yine yanındakine bağladım. 1 2 3 4 kaydırma yaptım. Hemen yanındakine bağladım. 1 2 3 4 kaydırma yaptım. Hemen yanındakine bağladım. 1 2 3 4 böyle 4-5 taneyi arada bırakmadan, atlamadan bir yanındakine bağlayın. Bunu da yanındakine bağladım. Şimdi devam edeceğim. Yine burada yaptığım gibi arada birer tane bırakıp buraya kadar gelelim. Evet arkadaşlar, tokamızı tamamlamak üzereyiz. Bu başa da geldim. Bu başta da yine buraya kadar aralara battım. Aralara batmadan yanındakilerine batıyoruz. Denk gelsin diye.
çok aralıklı olmasın diye hemen yanındakine battım. Aynen tek tek yanındakilerini batarak sıra sonuna kadar gelelim. Sonuncusunu yapıp kaydırdım. Hemen şu yanındakini kaydırmayla birleştirip keseceğim. Bu şekilde tokamızın üst kısmını tamamladık. Hemen fiyonkunu yapıp alttan iplerimizi gizleyelim. Fiyonkunu da yapıp şapkamızı dikeceğiz. Evet arkadaşlar, şimdi hemen 20 adet zincir çekiyoruz. 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 17 18 19 20. Hemen baştakine ilk zincire kaydırma tekniğiyle sabitledim. İlk zincire sabitledim ve hemen bir yanındakine bir sık iğne, bir yanındakine bir sık iğne, bir yanındakine 3 sık iğne. Aynı yere 3 sık iğne yapacağım. Yani 2 sık iğne, üçüncüye 3 tane yapıyoruz. Yine bir yanındakine bir sık iğne, bir yanındakine bir sık iğne, bir yanındakine 3 sık iğne. Arada 2 tek yaptım. Üçüncüye yine 3 sık iğne. Bir yanındakine bir sık iğne, bir yanındakine bir sık iğne, bir yanındakine şöyle 2 tane kaydırma yaptım. Yine yanından başlıyorum. Bir sık iğne, bir yanındakine bir sık iğne, üçüncüye yine 3 tane sık iğne yapıyorum. Bir yanındakine bir sık iğne, ikinci sık iğne, üçüncüyü 3 tane batıyorum. Bir sık iğne, bir sık iğne. Buna da sonuncuya kaydırma yapıp bu şekilde ipimi uzunca kesiyorum. Dikmek için de hem sarmak için hem dikmek için burada ipimi çıkardım. Şu arkadaki ipimizi gizleyelim. Hemen şöyle ortadan minik bir fiyonkumuz zaten oluyor. Birkaç kez dolayalım. Bu şekilde iğnemizi takalım, yün iğnesine ipliğimizi sardıktan sonra şöyle arkasına şu arkadan bir ilmek alarak herhangi bir yerinden, bir de bu sardığım yerden alıyorum sabitlemek için. Bu şekilde şu ortasını sabitlemek için de arkadaşlar bakın. Şimdi şapkamıza şu kaydırmayı yaptığım yere denk getirip hemen şu dibinden aşağıya alıyorum. Bir iki kere de şu kenarlarından, üst kısmından sadece
fark etmiyor zaten. Şu kenarlarından tutturalım. Sağlam olsun diye. Bu tarafa da geçiyorum. Şöyle bakın. Şu alttan iğnemi herhangi bir yerden de buradan sabitleyip bakın şu şekilde üst kısımlarını tutturdum. Alttan gerek yok zaten sabitlediğimiz için. Maksat bu yıkandığı zaman ya da kullanırken kopmaması, düşmemesi. Bu şekilde iki yerden tutturdum. Kesinlikle bir şey olmaz. Şimdi yine şu tarafına denk getirelim ya da bu tarafına, fark etmez. Tokaları ne tarafa taktığınız dış tarafına geleceği için şöyle bunu da bu karşı tarafa getirelim denk. Yanda dursun. Hemen ipimi buradan aşağıya tokanın herhangi bir yerinden altına aldım. Şu şekilde yine buradan genelde şu beyaz kısımlarından alırsak ip orada gözükmez rengi arkadaşlar. Beyaz kısmından alırsak şöyle şu şekilde dursun tokamız. Yine ben şu beyaz hemen kaydırma yaptığım yerden aşağıya indirdim iğnemle. Yine tokamı herhangi bir yerinden yine orada tam dibinden çıkardım. Bakın. Yani o kenarlarını ne renkle kullanıyorsanız o renkle dikebilirsiniz. Belli olmuyor. Yapıştırabilirsiniz ama ben dediğim gibi dikmek daha sağlam olduğu için ben diktim. Siz de yine bu beyaz yerinden aşağıya iniyorum. Yani garantilediyseniz ki sağlam oluyor. Ben denemediğim için dikmek daha kolay bana. Bu şekilde yine aşağıya inelim, karşıya geçeceğim. Şöyle bir aralık bırakıp bakın şuradan iğnemi şuradan batırdım ama şapkanın şu ortasına alttan geçirdim. Burada sabitlensin diye hemen yine buradan batırıp tokanın diğer tarafına ortasından batırıp tokanın örgü tarafına geçiriyorum iğnemi. Bu kadar arkadaşlar. Bakın burada gayet çok sağlam oldu. Şimdi ipimizi burada herhangi bir yerden sabitleyelim, bitirelim. Bakın arkadaşlar gayet sağlam bir görüntüsü var. Şu şekilde göstermek istiyorum. Kenarları hep tutturdum. İpimizi burada aralarda gizleyip işlemimizi bitirelim. Bu kadardı arkadaşlar. Beni sabırla dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Gayet kullanışlı, şık bir toka sizlerle paylaştım.
Sizler de örmek isterseniz anlatımımdan faydalanarak siz de bu şirin, çok tatlı olan bu tokayı yapabilirsiniz. Kanalıma abonelik ücretsizdir. Abone ol butonuna basarak ücretsiz abone olabilirsiniz. Beğeni ve yorumlarınızı da eksik etmezseniz çok sevinirim. Kanalıma destek için çok önemli arkadaşlar. İnşallah başka bir videoda görüşmek ümidiyle. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.